Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış zamanlarında şifa olabilecek, virüs kırıcı, öksürüğünüze iyi gelebilecek harika bir çay tarifim var. Nasıl yapıldığını o zaman hadi gelin hep beraber izleyelim. Bugün arkadaşlar sizlerle çok faydalı bir karışım hazırlayacağız. Gerçekten virüslere, soğuk algınlığına, öksürüğe birebir olan çok güzel bir karışım. Üstelik çay olarak da tüketebiliyorsunuz. Bir adet limonum vardı. Limonumun kabuğunu soydum ve kabuklarını ilk önce karışımımın tabanına ekliyorum. Tamamını ekliyorum. Bir adet limonumun bütün kabuklarını. Kabukları ekledikten sonra bir miktar, yani ben bir adet kullandım, zencefilin kabuklarını soydum. Yarısını yine alta ekliyorum. Ve arkadaşlar bir adet elmam vardı. Elmalarımı da şu şekilde ince ince dilimledim. Onları da ekliyorum. Böyle yarısını ekliyorum. Kat kat olacak şekilde karışımımı hazırlayacağım. Size tavsiyem hava almayan bir kavanozda veya da saklama kabında, şöyle benimki gibi bir kapaklı kapta hazırlayın karışımınızı. Haftalık olarak taze taze yapmanızı öneririm. Ve limonlarımı, kabuklarını soymuş olduğum limonlarımı şöyle şu şekilde öncelikle bir kısmını ekliyorum. Bir adet kabuk tarçınımı ekliyorum. Ve şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar çörek otum var. Çörek otumu ekliyorum. Ve daha sonra yine zencefillerimi bu sefer tamamını ekliyorum. Elmamı tamamıyla ekliyorum. Gerçekten zaten çörek otu, zencefil, elma, limon hepsi vitamin bakımından zengin olan besinler. Bir araya geldiklerinde de acayip lezzetli oluyorlar. Evet, bu şekilde yine koyduktan sonra bir adet kabuk tarçınımı yine üzerine koyuyorum. Ve üzerine arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Balımı da ekledikten sonra kapağını kapatacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde ertesi gün sulanmaya başlayacak karışımım. Şöyle hava almayan bir kavanozum var. Bu şekilde bekletiyorum. Yani akşam veya da ertesi gün 5-6 saat sonra hava almadığı için sulanmaya başlayacak. Dilerseniz suyunu böyle kaşık kaşık içebilirsiniz. Dilerseniz de daha sonra karışımdan bir miktar fincanınızı alıp üzerine sıcak su çekip çay olarak da içebilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle böyle balla beraber nüfuz eden diğer bütün malzemeler bütün vitaminlerini bırakıyorlar ve öksürüğünüz varsa öksürüğünüz geçiyor, halsizliğiniz varsa halsizliğiniz geçiyor. Soğuk algınlığına birebir kendi ailemin, aile büyüklerimin yapmış olduğu bir ilaç diyorum ben buna. Eğer zencefile, çörek otuna, limona alerjiniz yoksa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. 4-5 saat arkadaşlar serin bir yerde beklettim. Tüm karışımımı size şöyle göstermek istiyorum. Bakın dibi az birazcık sulanmaya başladı. Dilerseniz bu suyunu her gün böyle bir yemek kaşığı kadar içebilirsiniz. Kesinlikle tam olarak şifa kaynağı. Şöyle açmak istiyorum. Ve arkadaşlar dilerseniz de karışımdan, yani birazcık böyle elmalarından, birazcık zencefillerinden alarak kendinize çay da hazırlayabilirsiniz. Hatta şöyle dibindeki suyundan da birazcık ekleyerek kendinize çok lezzetli, biraz böyle çörek otundan vesaire de koyarak çayınızı hazırlayabilirsiniz. Çayınızı da arkadaşlar şöyle 2-3 dakika demlendirdikten sonra içebilirsiniz. Tam bir şifa kaynağı. Üstelik tadı da çok güzel, böyle ballı, çörek otlu, zencefil kokusu, elmanın kokusu, tarçının kokusu hepsi birbirine geçmiş şekilde çok güzel bir çay içmiş oluyorsunuz. Üzerine taze nane de ekleyebilirsiniz. Size önerim olsun.
Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Hastalıklarla boğuştuğumuz bu günlerde umarım sizlere şifa olur bu tarifim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.